Gecenin zifiri karanlığında M.Ö. 432 civarında Atina sınırlarında gölgelerin arasından sessizce süzülen bir figür var. Uzun bir kadın elbisesi giymiş, başını da sıkıca örtmüş biri bu. Karanlığın içinde tamamen görünmez olmaya çalışıyor adeta. Aynen. Sessizce süzülerek şehre giriyor. Bu kişi sıradan bir kaçak falan değil. Bu kişi, ilk saniyelerden adını koyalım, felsefe tarihine eşsiz bir inatla kazınan Öklis Megaralı. O tehlikeli yürüyüşün arkasındaki sebep çok çarpıcı aslında. Çünkü o dönemde Atina'nın Megare'ye uyguladığı kesin bir ambargo kararnamesi var. Çok acımasız bir karar. Herhangi bir Megaralı, Atina topraklarına basarsa cezası ölümdür diye geçer kayıtlarda. Yargılama falan yok, doğrudan idam ama Öklis bu riski yani bu inanılmaz tehlikeyi her gece göze alıyor. Şafak sökmeden de aynı ölümcül yolu o kadın kılığında geri yürümek zorunda üstelik. Sırf tek bir hedefi var, sadece bir adamı dinlemek istiyor. Sokrates'i dinlemek. Sokrates, evet. Bu sarsılmaz motivasyonun yani o ölümüne yürüyüşün arka planına inmemiz lazım burada. Yuklit M.Ö. 435'e yakın bir yılda doğuyor. Yani Sokrates'le çağdaş sayılırlar. Tabii ve asıl ilginci Parmenides ve Zenon'un öğretileriyle büyümüş bir zihin o. Yani Elea okulunun felsefesiyle yetişiyor. Elea okulu deyince varlık tektir felsefesi geliyor akla. Tektir, değişmez, bölünemez ve derler, duyularla kavranamaz. Duyuların insanı yanılttığına inanıyorlar temelde. Tamamen. Gözlerimizin, kulaklarımızın bize gösterdiği her şey bir yanılsamadır onlara göre. Gerçeklik sadece saf mantıktır. Çok garip ama duyuların yanılttığına inanan gerçeği sadece o soyut mantıkta arayan bu adamın kalkıp sokağın ortasında insanları soru yağmuruna tutan Sokrates'e çekilmesi büyük bir tezat. Çok büyük bir tezat. Sokrates tamamen pratik, pazar yerinde felsefe yapan biri çünkü. Gürültünün hayatın tam içinde yani. Elea'nın o soğuk mantığıyla Sokrates'in bu sıcak yöntemi yan yana gelmez gibi duruyor. Gelmez gibi duruyor ama Euklides felsefe tarihindeki en büyük başarısını tam da bu sentezi yaparak elde ediyor. Elea'nın o soğuk, tek ve değişmez varlık mantığını alıyor, Sokrates'in o meşhur en yüceyi arayışıyla harmanlıyor. Agaton arayışı dediğimiz şey. Hı hı. İyilik tek ve değişmezdir, diyor Euklides. Bu iyilik bazen bilgelik, bazen tanrı, bazen de akıl adını alabilir. İsimler değişse de özü aynı kalıyor yani. Aynen. Özü hep tek ve değişmezdir. Bu tıpkı sadece çok usta bir zanaatkarla felsefe konuşabilmek için her gece çığ tehlikesi olan bir dağ geçidine aşmaya benziyor. Ortada maddi bir ödül yok. Sadece hakikatin peşinden gitme dürtüsü var. Ve o dürtünün yıllar içinde nasıl bir sadakate dönüştüğünü, hikayeyi kronolojik olarak Sokrates'in son gününe taşıdığımızda çok net görüyoruz. O trajik gün, Platon'un Faydon diyaloğunda bütün ayrıntılarıyla anlatılan o meşhur zehir içme anı vardır ya, o hücredeki dostlar arasında Euklides de oradadır. zehri içip ölmesi sadece bir son değil, Atina'da devasa bir cadı avını da başlatıyor sonrasında. Şehirdeki Sokratik filozoflar için tam bir kaos ortamı doğuyor. Atina'da kalmak, an meselesi bir ölüm fermanı onlar için. Panik içinde kaçışmaya başlıyorlar. Herkesin can derdine düştüğü bir an. İşte tam o karanlık dönemde Euklides sadece kendisi için risk alan biri olmadığını kanıtlıyor, hayatını tekrar tehlikeye atarak, Platon dahil pek çok Sokratik filozofa Megera'daki evini açıyor. Onlara resmen güvenli bir zemin sunuyor o kaosun ortasında. Evini bir sığınağa çeviriyor, evet. Felsefenin o baskı ortamından kurtulup nefes aldığı yer oluyor orası. Sokrates'in öğretileri kulaktan kulağa bunca sürgüne rağmen değişmeden nasıl günümüze ulaştı? Hiçbir şey yazmamış olmasına rağmen, Evet, adam yazmamış, hafıza dediğimiz şey çok yanıltıcıdır sonuçta. Yani bu notların gerçekten Sokrates'in saf düşünceleri olduğundan nasıl emin olabiliyoruz? felsefe tarihi için çok kritik bir soru bu. Cevabı Platon'un Diaitetos diyaloğunun açılış sahnesinde detaylandırılır. Orada Öyklides ve Terpsion'un karşılaşmasını görürüz. O meşhur Megara Parjomani meselesi. Öyklides, Sokrates'ten bizzat dinleyip çok ciddi notlar alıyor. Ama işin kilit noktası şu, her Atina'ya gidişinde o notları da yanında götürüyor.
Yani gidip bizzat Sokrates'e kontrol mü ettiriyor? Aynen öyle yapıyor. Sokrates'e düzelttiriyor, hatalarını sildiriyor. Resmen kendi notlarının editörlüğünü Sokrates'e yaptırıyor adam. Sürekli bıkmadan bir teyit mekanizması işletiyor. Zaten o diyaloğun girişinde kölesine okuttuğu o Megara parşömeni, onun felsefe tarihindeki en büyük tanık rolünü perçinler. Metodik titizliği inanılmaz. Hafızanın boşluklarını sıfıra indiriyor böylece. Peki bu Megaralılar ya da diğer adıyla diyalektikçiler okulu tartışmalarda nasıl bir yöntem izliyordu? Onların yöntemi mantık tarihine damga vuran bir sistemdir. Saçmalığa indirgeme yöntemi. Reductio ad absurdum dediğimiz şey. Hı hı. Karşıt iddiayı alıp dışarıdan çürütmek yerine o iddianın mantıksal sonucunun ne kadar saçma olduğunu kanıtlama taktiğidir bu. İddiayı doğru kabul edip içeriden çökertiyorlar yani. Doğru. Adım adım kendi argümanın içinde boğuyorlar karşı tarafı. Ayrıca Öklides'in benzetmelere, analojilere karşı kesin bir red duruşu vardır. Sadece saf mantık kullanıyor. Sadece süssüz, çıplak akıl. Günümüze ulaşmayan 6 diyalog yazdığını biliyoruz bu şekilde. Lamprias, Aiskines, Phoenix, Kriton, Alkibiades ve Erotikos. Felsefedeki o büyük paradoksların temeli de buradan çıkıyor diye hatırlıyorum. Kesinlikle. Yalancı paradoksu, boynuzlu adam, yığın paradoksu gibi mantığı zorlayan bilmecelerin temeli tam olarak bu okulda atılmıştır. Fikrin hayata yansıması bağlamında hikayenin en can alıcı noktasına geçelim istiyorum. Öklides'in öz kardeşiyle olan o hararetli tartışması var bir de. O an felsefesinin eti kemiğe büründüğü andır aslında. Kardeşi öfkeyle bağırır, eğer seni öldürmezsem ve senden intikamımı almazsam lanetleneyim der yüzüne karşı. Euklides ise sakinliğini zerre kaybetmeden şu efsanevi yanıtı verir. Ben de senin bu öfkeni dindirip beni yeniden seveceğin günü göremezsem lanetleneyim. İnanılmaz bir cevap bu. Kan dondurucu bir nefrete karşı muazzam bir sakinlik. Bu diyalog, o bahsettiğimiz tek değişmez iyi felsefesinin sadece soyut bir teori değil, tamamen pratik bir yaşam biçimi olduğunu kanıtlıyor bize. Kriz anında erdemle var olmayı seçiyor. O dönemin filozoflarının genellikle ne kadar trajik sonlar yaşadığını biliyoruz. Suikastlar, idamlar, sürgünler falan. Öklides'in sonu nasıl oluyor peki? O fırtınalı çağın çok dışında bir kapanış yapıyor aslında. Milattan önce 365'e yakın bir yılda, yaklaşık 70 yaşındayken eceliyle son derece sakin bir şekilde ölüyor. Kendi okulunda öğrenci yetiştirerek geçiriyor son yıllarını. Sessiz, sedasız, huzur içinde ve bu sessiz ölümün ardında felsefe tarihini derinden etkileyen devasa bir miras, daha doğrusu iki koldan ilerleyen dev bir miras bırakıyor. Dinleyicilerimiz için bu adamın neden kilit taşı olduğunu netleştirelim. Nasıl ikiye ayrılıyor bu miras? Birinci zincir mantık üzerinden yürüyor, ölümünden sonra yerine geçen İktiyas'tan başlıyor, Übülides, Klinomakos ve Traisimakos'a uzanıyor, oradan Stilpon'a, nihayetinde de Kıbrıslı Zenon'a kadar kopmaz bir hat kuruluyor. Yani o meşhur Stoa okulunun sarsılmaz mantık altyapısı doğrudan buradan geliyor. Doğrudan o kaynaktan besleniyor. İkinci zincirse Sokrates'in ölümünden sonra Megara'da misafir edilen Platon'a uzanıyor. Platon'un o sığınak günlerinde Üklides'in fikirlerinden etkilendiği kısım. Hı hı. Öklides'in tek ve değişmez iyi fikrinden çok ilham alıyor Platon. Hatta Platon'un o meşhur idealar kuramının, özellikle iyi ideasının kökleri o günlerdeki tartışmalarda yatıyor. Ambargo altındaki o karanlık gecelerde kadın kılığında gizlice yürüyen adamın taşıdığı o ateş sadece kendi felsefi merakını doyurmamış demek ki. Çok daha fazlasını yapmış. Sokrates'in mirasını korumuş, hem Platon'a hem de Stoa felsefesine adeta hayat vermiş. Eğer o yürüyüşler olmasaydı felsefe tarihinin belki de koca bir çağı eksik kalacaktı. Kesinlikle çok büyük bir boşluk olurdu. Bir fikre duyulan inanç, ölüm korkusunu yendiğinde o fikrin yüzyıllar sürecek sarsılmaz bir gerçeğe dönüşmesi tesadüf olabilir mi? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane, fikirler burada ölmez.